Merhaba gençlik, ben Babakaro, tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Artık daha enerjili, o yüzden bu enerjiyi buradan böyle görmek istiyor musunuz? Lütfen beğenileri basın, kırın abi, kırın ya, 500-600 beğenilere böyle ileri gidişeniz de böyle güzel bir videolar gelsin size. Yeni Suare komutanı geldi arkadaşlar. Arthur Pendragon, bir zamanların ve geleceğin kralı. Nedir bu Arthur Pendragon? Merak eden var, merak etmeyen var. Merak etmeyen de canı sağ olsun, ama bir bakalım gidelim burada neler var. Tabii ki beraber inceleyelim. Yani beceriler çok fazla gitmemiş, çok fazla çıkmamış hiçbir şey, ama olduğumuz şey burada dikkat çekebileceğimiz bu beyefendidir. Kombinasyon ya combo. Tabii ki bu önemlidir. Combo ne? İlk darbe hasarı, ilk combo, ilk. Anladınız mı? Bunun tamamen İngilizcesine bakalım. Buradan böyle bir şekilde yaparsak arkadaşlar, burada combo versatility cavalieri. Ne demektir arkadaşlar, size söyleyeyim. Suare, çok yoğunluk, combo. Yeni bir dizilişimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? Dizilişlerden. Combo dizilişi yeni gelmişti arkadaşlar. O yüzden buradan da böyle bir komutan ortaya çıktı. Güç doğrulur yaratır. Efsanevi Kral Arthur Ortaçağ şövalye edebiyatının merkezi bir figürüdür. Diğer birçok eylemlerin yani sıra en çok yuvarlak kurması ile bilinir. Ülkendeki en iyi şövalyelerden oluşan eşitler kardeşliği, birlikte geometri, barış ve adaleti kurdur ve kutsal kaseyin takip edilen bir komutan. Arthur Pendragon Suare, çok yoğunluk kombinasyon. Abi bu artık yani oyun dedi ki nokta, yavaş. Piyadelere diyor ki yavaş bu combo. Gerçekten bu komutan böyle bir şey diyebiliyor. Özellikle combo. Çünkü burada biz bu oyunun geçmişini bakarsak, Rise of Kingdoms'ın geçmişini bakarsak, çok basit bir şey elimize oluyor. Yeni gelen bir komutanla, yeni bir yetenek ağacıyla, yeni bir beceriyle gerçekten şaşırtıyor. Örnek veriyorum, Lioche geldiğinde. İnsanların aklı şaşmış. Tamam mı? Böyle söyleyeyim size. Darbe hasarı geldi. William Wallace geldi. Çok fena bir şey. Ve burada bu combo yani neler yapabiliyor? Yani neler yapabilecek? Çok şey kaldı. Sanki ortada kaldı. Artık komutanlar böyle tek tek geliyor ama hızlı geliyor. Ve burada Suvari çok yoğunluk kombinasyon. Yani böyle bir şey diyenler böyle ben düşünüyorum. Bir Suvari gelecek. Açık alanı. Yeni bir yetenek ağacı sahip. Allah'ım nasıl olabilir? Özellikle önceki komutanlarda oldukça kötü. Yani kötü derken e, o ideal performansı veremedi ve burada Arthur Pendragon gelmiş. Yani ben eğer ki bu komutanı biraz düşünürsem, yani böyle doğrudan hasar faktörü 2004-2700, savunma, sağlık, saldırı hepsinden 25 var, %25. Bu combo yetenek ağacından nasıl tasarlanmış bilmiyorum. İntikal hızı kesinlikle ve kesinlikle %20 var. %20 abartılı oldu ama %15 bir abartısız bir şekilde, yani kendi birliğin bölgesinde 15 ve bölge dışında 20 gelebiliyor bence. Ve böyle bir şekilde bu komutan gelecek ve çarp komutanı. Valla arkadaşlar, yani diyecek bir şeyim yok. Siz bu komutanı ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Gerçekten inanılmazdı. Ve ben bu videoyu yaparken gerçekten sadece fotoğraflarını bir çevirdim. Geldim burada sizinle beraber yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu komutanı kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şekilde, yani burada şimdi Nevski Joanna farkı birbirinden ayırt etmek biraz şey olmuş ya, kötü olmuştu. Gubing Belisarius'la beraber biraz güzel olacak da bu komutan Belisarius'le nasıl bir performans gösterecek? Çünkü önceki komutanı özellikle Rise of Kingdoms biraz feedback aldı. Yani geri dönüş aldı. Bu komutan hak etmiyor. Bu komutan Belisarius'un neler yapabiliyor? Yani şimdi kombolarımız böyle mi olacak mı? Sizce? Arthur Pendragon şeyle neydi ismi? Arthur Pendragon Belisarius mu? Gubing Nevski iki kıtalı mı olacak? Ya Gubing William Arthur Pendragon şeyde 3 kıta Suare mi dönecek? Merak ettim. Ama 3. kıta Suarelere bu komutan mükemmel gelebiliyor. Özellikle bu yeni gelen yetenek ağacı oyunlara
gerçekten dengeleri değiştirebilecek. Diğer şeylere bakarsak medeniyet, mana medeniyetini biliyorsunuz her türlü normal hasarı %3 verecek. Okçu savunması %5, altın toplama hızı %10. Oldu bir tane daha farm medeniyeti güzel altın toplaması için arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Tabii ki sonraki sefer yeni uygarlık Maya medeniyeti gelecek ama her medeniyet geldiğinde 2 komutan var tabii ki burada. Ve bu komutanlardan burada birisi entegrasyon, savunma ve toplama olacak. Bu mor komutanı ve diğeri de tabii ki tabella kak ateşe doğru okçu olacak. Yine de aynı şekilde mühendislik ve okçu fethi becerisi göç önlemini ancak tek başına güç yeterli değildir. Stratejikin erken bu komutan da tabii ki gelecek. Yani bu iki komutan gelecek ve bu iki komutanların nasıl olacağını merak eden var. Tabii ki her medeniyetin bir tane mor ve bir tane de efsanevi komutanı gelecek ve bu komutanlardır. Bu komutanlar çok fazla bir işe yaramaz tabii ki. Ama yine de oldukça güzel bir komutanlar tasarlanmışlar ve geleceğini çok umutlandım. Baya ben sevdim arkadaşlar. Diğer de her medeniyetin özel birimlerine bir şey var. Savunma, saldırı, saha, intikal hızı, yük, güç nasıl olacak? T4'lerin gücü tabii ki 4'tür. T5'lerin gücü 10'dur arkadaşlar. Yük kaynak toplaması herhangi bir şey 11 kaynak topluyor, 13 kaynak topluyor. İntikal hızı 75, intikal hızı 70. T5 her zaman daha ağırdır. Sağlık 192 T4'te olacak. 217 sağlık T5'ten olacak. Savunması 197, 222 T5'ten ve 192 süvari saldırısı süvari saldırısı diyorum. Mancanik ya mühendislik saldırısı olacak ve 220 de tabii ki özel birimi T5'te olacak. Yani burada bu medeniyette özel birim yani burada bu askerlere tabii ki böyle bir birimlere ve böyle bir puanlara statlara verecek arkadaşlar. Sonraki şeyimiz komutan takasları. Tabii ki en önemlisi de bu. Komutan takasları gerçekten önemli. Abi oldu. Her şeyde dönüştü. Yani etkinlik zamanı şimdi böyle bir şeydi. Eskiden eski fotoğraftan bir tane şey vardı. Cengiz Han vardı. Gubing ile değiştir. Ne bileyim bunu değiştir. Bu sefer tabii ki güncellemede böyle bir şey gelmiş. Yani siz bir piyade ile süvariyi de değiştirebiliyorsunuz. Yani altın kafadan çıkan komutanlar da yapabiliyor musunuz bilmiyoruz. Ocak tüm krallıklar yayınlanmadan önce belirli krallıklarda test edilecek. Krallığın ikinci sezon bitmesine 7 günden fazla varsa etkinlik ikinci sezonun bitimine 7 gün kala başlayacaktır. Her karakter bu etkinliği yazınca bir kez katılabiliyor arkadaşlar. Ve bir kere yani her karakter bir kere bu oyunu yapabiliyor yani etkinlik zamanında. Bu etkinlikte nasıl olacak? Bir komutanı tamamen sıfırlayacaksın ve başka bir komutana aktaracaksın. Bütün şeyleri, tuzuk seviyelerini, yıldızlarını ve beceri seviyelerini değiştirmek için iki komutan seçebiliyorsun. Birkaç istisnaya hariç. Bu birkaç istisnaya hariç de tabii ki böyle bir şekilde yani Minimato, Atildlade bu tarz komutanlardan olabiliyor. Veya hatta sen altın kafa basmadığın bir komutan da belki hiç vermeyebiliyor arkadaşlar. Bunu da size söylemek isterim. Şu an daha fazla bir şekilde böyle bir açıklama yapmamış daha ama büyük ihtimal yani etkinlik zamanı diyor ya etkinliktir. Etkinlikte herkes bir tanesini free yapabiliyor belki. Bakın free yapabiliyor. Bazı oyuncular belki parayla satın alabiliyor ya bazı cevher olabiliyor. Ama sizin tabii ki düşünceniz nedir bu konu hakkında? Ben merak ediyorum açıkçası. Hatta şimdiye kadar da ben çok merak ediyorum. Ama yine de bir açıklama yapmalı ve herkesin eli tabii ki balda duruyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Komutan takası demek ki piyade okçuya süre değiştirebiliyor. Okçu süvariyi değiştirebiliyor. Süvari de mancını değiştirebiliyor. Ve silah dönüş formasyonları anında geliştirin arkadaşlar. Formasyonları değiştireceksiniz arkadaşlar. Yani bir tane yıkıcın var arkadaşlar. Koza'ya değiştirebiliyorsunuz. Yani buradaki bu efsaneviler bazen efsaneviler güzel çıkmayacak ya iyi çıkmayacak. Bunu da bile değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki belirli bir kurallıklar var. Efsanevi kalitedeki silahlar diğer oluşumlar için aynı tipteki silahlara dönüştürmek için dönüşüm taşı üyelerini kullan. Dönüşüm taşı nedir? Dönüşüm taşı tabii ki bu yeni oyuncular bilmiyor. Eski oyuncular biliyor. Dönüşüm taşlar haftada alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden ben hep size söylüyordum ya. Satmayın kolay satmayın. Dönüşüm taş birikin dedim. Bu bir dönüşüm taşı da buradan artık işimize yarayacak ve free to play'ler bir tık daha mutlu olacak bu tarz şeylerde ve güzeldir. Etkinlikler nasıl olacak? Şimdi bu iki komutan, iki efsanevi komutanımız gelecekti. Biri mana medeniyetini ve birisi de tabii ki Kral Arthur ücretsiz alın. Ücretsiz alarak bir 10 Ocak'ta başlıyor. Yani artık tamamen çıktı. Diyor ki abi ben 5 Ocak 10 Ocak arasında bu güncellemeyi çıkartıyorum ve siz komutanınızı değiştirebiliyorsunuz. O yüzden bu soru olmadı.
Bitti. Etkinlikler gelecek. Hem Kral Arthur'lu hem de diğer komutanı bütün oyuncular, tabii ki yeni oyuncular alamaz Kral Arthur'u. Çünkü en azından oyunun tamamen yani o seviyeye gelmesi gerekiyor. Ama bizim gibi oyuncular, eski hesapları sahip olan oyuncular burada rahat bir şekilde 7 günlük bir etkinlikte bunu çıkartabiliyor. Yani 10 Ocak 2025 23 Ocak'a kadar bu etkinliği bitirirsiniz. Bu komutanı ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Ve yeni komutanı tabii ki yeni komutan da bu Maya'daki komutanı da 7 günde bu etkinliği bitirirsiniz. Tabii ki komutanın kafaları alabiliyorsunuz ve onu da kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu komutan tabii ki şeyden de gelecek. Altın anahtarlardan da gelecek. O yüzden herhangi bir sorun yaşayacağınızı söylemiyorum. Bazı oyuncular da bu etkinlikleri de yapamazlar. Ya bu etkinlikleri bitiremedi. Tabii ki oyun diyor ki sizin de canınız sağ olsun. 10 Ocak'tan geldiği güncellemede ilk vuruşta yani gün sıfırlandı mı bu komutanı direkt rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. 5-5-5-5-5 ve becerileri burada duruyor. Bu becerileri sizin tasarımınızı istiyorum. Yani bir bakalım kim benim kafamda ya benim düşüncemde bu beceri mesela birinci beceri 2700 mü 3000 mi vuruyor. İntikal hızı var mı? Karşı saldırı hasarı var mı bu komutanda? Ama bu komutanın tipi demek ki biraz şeydir. E, Biraz şeye benziyor. Ben vururum, yakarım, geçerim, ezerim diye bir tiplerden benziyor. Tabii ki bazen de tipe benzemiyor, bazen de bir şey yapamıyorsunuz. Ama bu komutanı gerçekten merak eden yazsın yorumlarda, bakalım neler olacak. Ve böyle de bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Tüm komutanları yani tavernde yani handaki bütün komutanları ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Giriş yapın, tüm kahramanları elde edin. Yani bu eski oyuncular geldiğinde artık her gün giriş yaparak bazı komutanları alabiliyor. Birinci gün Belisarius veriyor, ikinci gün Santuz'u veriyor. Çoğu oyuncu medeniyeti mesela Çin seçiyordu ya başka bir medeniyet seçiyordu komutan elinde olsa. Bu etkinlikte direkt bunlara geldi ve dedi ki artık yeter ya, değiştirmeyin medeniyetini. Siz gelin alın bütün komutanlarınızı, en iyi en doğru seçim medeniyetinizi kullanın, sonra pişman olmayın bana. Böyle bir şekilde de böyle bir güzellik yapmış. Ama benim dikkatimi çeken biri bu etkinlikte arkadaşlar. İkincisi tabii ki bu komutandır ve burada komutan takası neler düşünüyorsunuz siz de merak ediyorum. Ve üçüncüsü de bu komutan Arthur Pendragon. Arthur Pendragon gerçekten nasıl bir komutan olduğunu, sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Arkadaşlar bu video buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Yorumlarda bu videoları patlatın ki daha güçlü bir şekilde ortaya çıkalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın canlar.